Merhaba sevgili herkes, kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte eskitme ahşap zemin üzerine gökkuşağı saksılı aranjman yapacağız. Hemen malzemelerimize bakıyoruz. Renkli çubuklarımız var, yapay çiçeklerimiz var. Bir de güzel yuvarlak bir ahşabımız var. Hemen astarımızı yapalım beyaz boyayla. Akrilik boya kullanıyoruz. Ahşapları boyarken hep söylüyorum, her yöne boyamanızda fayda var. Çünkü ahşap böyle delikli bir yüzey olduğu için her yerinin boya alması için önce fırçayı her yöne çevirerek boyayabilirsiniz. Ama tabii ki daha sonra yön yapmaması için tek bir yöne boyamanızda fayda var. Hemen saksımız için bir karton bardağa ihtiyacımız var. Karton bardağımızı tam ortasından ikiye bölerek ben çalıştım. Ama tabii ki siz daha büyük olmasını istiyorsanız daha kenarından da kesebilirsiniz. Ama ortalı olursa daha güzel olur diye düşünüyorum. Çünkü ben öyle yaptım. Bu çubuklar kırtasiyelerde satılıyor. Hobi malzemeleri satan yerlerde var. Ben rengarenk olanlarından aldım. İsterseniz düz ahşap renginde de var. Alıp kendiniz istediğiniz renkle değerlendirebilirsiniz. Üzerinden böyle 1-1,5 santim taşıyacak şekilde ölçü aldım. Daha sonra bütün çubuklarımı ölçülerini alıp aynı şekilde kestim. Çubuklarımızı silikonla yapıştırıyorum. Bu arada bardağın üzerindeki geriye kıvrılan çok hafif bir yükselti var. Onu keserseniz çubuklarınız daha net yapışacak, daha düz olacak. Ben ilk başta öyle çalışmadım. Yükselti yukarıda kaldığı için alttan karton bardak gözüktü. O yüzden hemen onu kesip çalışmama öyle başladım. 7 milim 8 milim kadar böyle üzerine gelecek şekilde altından daha dar, üzerinden açı olarak her zaman yakalamaya çalışın. Yoksa bu sefer ortada açıklık kalır. Bardağın yuvarlaklığını aynı şekilde açı olarak vermeye çalışırsanız, yani hep yapıştıracağınız yön değil de diğer boşlukta kalan yön düz kalırsa daha kolay yapıştırırsınız ve daha düzgün olur. Rengarenk çok güzel bir saksı oldu. Son çubuğumuzu da ekledik. Yanlar çok azıcık 1-2 milim dışarıda kalırsa alttan karton bardak gözükmez ve daha güzel olur. Hemen eskitme yapabilmemiz için ben mint mavisi, turkuaz mavi de diyebilirsiniz, su yeşil de diyebilirsiniz. Bu tonu seçtim eskitme yapmak için. Koyu tonları da seçebilirsiniz ama ben renkli bir çalışma yapmak istediğim için daha canlı bir renk seçtim. Bu arada zemininizin kuruduğundan emin olun beyazın. Yoksa budak aparatını kullandığınız zaman kalkma yapıyor. İyicene kuruduktan sonra üzerine eskitme yapacağınız rengi boyamalısınız. Yukarıdan başlayıp aparatı çevirerek sonlandırıyoruz. Biraz kuruduktan sonra ben etrafına hasır saracağım. Hasır ip saracağım. Bu hasır ipi de hobi malzemeleri satan yerlerde de bulabilirsiniz. Böyle eşyaları satan büyük marketler, yapı marketlerde de bulabilirsiniz. Kalınlığını tamamen ahşabınızın yüksekliğine bağlı olarak değerlendirebilirsiniz. Yapay çiçekleri yapıştırırken ben önce saksıya, yani bardağa yapıştırmaya karar verdim. Çünkü zeminimiz boyalı olduğu için bu saksımızın da kenarları çok ince olduğu için tutmakta zorlanıyor. O yüzden önce çiçekleri bardağa yapıştırdım. Daha sonra, yani saksıya da diyebiliriz. Daha sonra zeminimin üzerine yapıştıracağım. Çünkü hep söylüyorum, biliyorsunuz çalışmalarımızda önce tasarlayıp daha sonra yapıştırırsak ya da boyarsak daha kolay olur. Çünkü bu sefer çalışmalarımız zarar görüyor. O yüzden ben de önce bunları yapıştırıp birbirlerine, daha sonra zeminimin üzerine yapıştıracağım. Bu arada çalışmamda kullandığım yapay çiçekler de evde dekoratif olarak bulundurduğum eşyalardan birisiydi. Ama tabii ki eskidiği için ben de bu çalışmamda kullanarak değerlendirmeyi tercih ettim. Bir de tabii ki zeminimiz de aynı şekilde. O da mutfakta kullandığım ahşaplardan biriydi. Bilirsiniz hanımlar, ekmek tahtalarımız.
Bunu da aynı şekilde bu çalışmamda değerlendirerek geri dönüşüm yaptım. Kesinlikle siz de evinizdeki eşyaları atmayın, bir kenarda saklayın. Muhakkak ki hanımların sakladığı birçok şey vardır. Bu çalışmalarda eşyalarınızı değerlendirebilirsiniz. Hem çok şık, kullanışlı oluyor, hem de gerçekten bir insanın kendi ürettiği bir şeyi evinde kullanması, arkadaşlarının, sevdiklerine hediye etmesi inanılmaz güzel, keyifli bir duygu. Kesinlikle bu çalışmalardan esinlenerek siz de elinizdeki eskiyen eşyalarınızı, objelerinizi tekrar değerlendirebilirsiniz. Bu arada bütün çiçeklerimi de yapıştırdım. Hemen saksımızın kenarlarına silikonu sürdük. Eskitme zeminimizin üzerine yapıştırdık. Eğer siz zemininizi boyamayacaksanız önce saksınızı yapıştırıp sonra çiçeklerinizi ekleyebilirsiniz tabii ki. Ama dediğim gibi ben boyalı zeminlerde silikon çok çabuk kalkma yapıyor. Bütün hemen hemen yapıştırıcılar kalkma yapıyor. O yüzden önce saksıya yapıştırdım çiçekleri. Daha sonra zemine yapıştırdım saksıyı, herhangi bir hareketlilik olmaması için. Ufak tefek kalan renkli çiçeklerimi de böyle daha sonra üzerine ekliyorum. Bu küçük küçük renkli, nasıl diyeyim, minik çiçekler diyebilirim. Hep böyle doğada bir yerlere gittiğimizde gözüme çarpan küçük küçük çiçekler. Hep koparıp toplayıp böyle eve gelince gazeteye sarıp kuruttuğum çiçekler. Siz de böyle yeşil alana, doğaya gittiğiniz zaman muhakkak bunları alıp toplayabilirsiniz. Çünkü şu anda gördüğünüz küçük bütün otlar diyebilirim. Hemen hemen hep gezilerde topladığım otlar. Tabii ki nerelerden topladığımı da öğrenmek istiyorsanız Alacalı Geziler Gezi kanalımızdan görebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Çünkü orada çok çok bahsediyoruz. Hem Piyora'dan hem Alacalı Geziler'den. Aynı zamanda Alacalı Geziler kanalımıza da lütfen abone olmayı unutmayın. Evet, çalışmamızın sonuna geldik. İnanılmaz şık, güzel bir çalışma oldu. Geri dönüşüm çalışması diyebiliriz tam anlamıyla bu çalışmamıza. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer yapmamı istediğiniz başka çalışmalar varsa muhakkak bana yorumlardan yazın. Beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve yeni çalışmalarımdan haberdar olmak için zil butonunu tıklayıp bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.